Merhaba arkadaşlar, ben İlknur Dökmez. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu kolumda gördüğünüz bilekliğin yapımını sizlere göstereceğim. İsterseniz bundan farklı tasarımlar da yapabilirsiniz. Hep birlikte yapım aşamasına geçebiliriz. Gerekli olan malzemeler 4 milimlik çek kristalimiz var. İstediğiniz renkte kullanabilirsiniz. Tekrar 8 milimlik çek kristali var. Kesici aletlerimiz var. 20'lik misina kullanacağım. Eğer isterseniz 25'lik misina da kullanabilirsiniz. İğne kullanmak istemiyorsanız 25'lik kullanıp iğne kullanmazsınız. Ya da 2 tane iğne kullanıp 20'lik misina da kullanabilirsiniz. Ben birini kısa, birini uzun olarak seçtim. Bir adet böyle bir çiviye ihtiyacımız var. Tabii daha kısa da olabilir. İsterseniz tabii ki makrome de yapabilirsiniz ama bu şekilde de kullanabilirsiniz bundan. Bu şekilde hazır satılıyor. 4 milimlik ya da 6 milimlik doğal taşa ihtiyacımız var. Sadece 2 tane kullanacağım. Ve 0-11 numara düzgün kesimli boncuk gerekli. Yine kristallere uygun renkte seçtim. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Açık kristalle başlıyorum. Sağ tarafa bir tane, sol tarafa da 2 tane takıyorum. Ve aşağı kadar indiriyorum. Yani toplamda 3 tane aslında takmış olacağız. Ve ortalıyorum. Sonra bir tane boncuk alıyorum. Ve sağdaki ya da soldaki iğne ile çaprazlıyorum. Sağ tarafa bir tane, sol tarafa da 2 tane takıyorum. Kristalleri aşağı indiriyorum. Sadece bir tanesiyle çaprazlayacağım. Bu şekilde. Bir seferinde boncukla, yani kum boncukla, bir seferinde kristalle çaprazlıyoruz. İlk çiçeğimiz ortaya çıktı. Şimdi bir koyu kristale geçeceğiz. Sağ tarafa bir tane kristal ve aşağı indiriyorum. Sol tarafa bir tane koyu kristal ve boncuk koyuyorum. Boncuk takıyorum yani. Ve sağdaki iğnemi bu şekilde çaprazlıyorum. Bu şekilde oldu. Sağ tarafa bir tane koyu kristal taktım. Aşağı indiriyorum. Sol tarafa da bir tane koyu, bir tane açık renkli kristal taktım. Koyu aşağı indiriyorum. Koyu renkli kristali aşağı indirdikten sonra açık renkli kristalden iğnemi çaprazlıyorum. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Bir açık, bir koyu renkli kristal oldu. Her zaman sırayla bir kristalle çaprazlıyoruz. Sonra bir tane kum boncukla çaprazlıyoruz. Ve açık renkli kristallerden çaprazlıyoruz. Aklınızda bulunsun. Şimdi sağ tarafa bir tane açık renkli kristal aldım ve aşağı kadar indirdim. Sol tarafa da bir tane açık renkli kristal aldım ve boncuk aldım.
kristali aşağı kadar indiriyorum ve boncuktan iğnemi çaprazlıyorum bu şekilde. Gördüğünüz gibi böyle oldu. Sağ tarafa bir tane açık renkli kristal aldım. Sol tarafa 2 tane açık renkli kristal aldım. Ve bir tane aşağı indirdim. Sağ taraftaki iğneyi çaprazlıyorum şimdi. Evet, bu şekilde 3. çiçeğimiz de oluştu. Sağ tarafa bir tane koyu renkli kristal aldım. Aşağı kadar indirdim. Sol tarafa da bir tane koyu renkli kristal aldım ve bir tane boncuk aldım. Ve bu şekilde yaptım. Sağ taraftaki iğnemi çaprazlıyorum şu an. Ve yarım bir çiçeğimiz daha oldu. Sağ tarafa bir tane koyu renkli kristal aldım. Aşağı kadar indirdim. Sol tarafa bir tane koyu renkli kristal aldım. Ve bir tane açık renkli kristal aldım. Sağ taraftaki iğnemle çaprazlıyorum. Bu şekilde. Tekrar sağ tarafa açık renkli bir tane kristal taktım. Aşağı kadar indirdim. Sol tarafa da bir tane açık renkli kristal taktım ve bir tane de boncuk taktım. Kristali aşağı kadar indiriyorum. Sağ taraftaki iğnemle çaprazlıyorum boncuğumuzu. Boncuğu çaprazladım. Bu şekilde. Sağ tarafa bir tane açık renkli kristal taktım. Aşağı kadar indirdim. Ve sol tarafa da 2 tane açık renkli kristal taktım. Birini aşağı indiriyorum. Şöyle biraz kaydırıyorum ve sağ taraftaki iğne ile çaprazlıyorum. Aklınızda bulunsun. Bir seferinde kristal ile, bir seferinde de kum boncuk ile çaprazlıyoruz. Bu şekilde oldu. Ve tekrar sağ tarafa bir tane koyu renkli kristal takıyorum. Aşağı kadar indirdim. Sol tarafa da bir tane koyu renkli kristal taktım. Ve bir tane de kum boncuk taktım. Ve boncuktan çaprazlıyorum. Ve boncuktan iğnemi çaprazlıyorum. Bu şekilde. Burada açık renkleri sayarsak 1, 2 ve 3 tane açık renkli kristal. Koyu renkli kristalleri sayarsak 1, 2 ve yarım bir tane var. Ve bu yarımı tam yapacağız şimdi. Şimdi sağ tarafa bir tane koyu renkli kristal aldım. Ve sol tarafa da bir tane koyu renkli kristal aldım. Şimdi burayla çaprazlayacağız. Bu ilk başta yaptığımız kristal ile. Ve sağ taraftaki iğnemi geçirdim. Ve sol taraftaki iğne ile de çaprazlıyorum.
misinayı çektiğimiz zaman kapanmış oldu. 3 tane koyu, 3 tane de açık renkli kristal çiçek yapmış olduk. Bu şekilde. Şimdi çiçeklerimizi büzmeye geldi sıra. Sağ tarafa da sol tarafa da 3'er tane boncuk aldım. Gördüğünüz gibi. Her iki tarafa da 3'er tane boncuk aldıktan sonra şu an yatay konumundaki kristaldeyiz. Yine bir üst taraftaki yatay konumundaki kristalin içinden geçeceğiz. Sağ taraftaki iğneyi girdiriyorum ve tekrar bir çaprazlamış oluyorum. Ve sol taraftaki iğneyi de aynı şekilde yapacağım. Burada dikkat edin, karışma olmasın. Ve sol taraftaki iğneyi de çaprazlıyorum. Aynı yerden. Ve büzdüğümüzde gördüğünüz gibi böyle tepecik oluştu ve çiçeklerimiz yukarı doğru kalkmış oldu. Yani büzüşmüş oldu. Tekrar sağ tarafa 3 tane, sol tarafa da 3 tane boncuk alıyorum ve aşağı kadar indiriyorum bunları. Şimdi altta bir çiçek oluşmuştu gördüğünüz gibi. Şimdi tekrar aynı şekilde yapacağız. Yatay konumundaki kristalin içinden geçeceğiz ve çaprazlayacağız 2 iğneyi de. Sağ tarafı da çaprazlıyorum. Ve büzdüğümüzde gördüğünüz gibi ikinci çıkıntı da oldu. Bu şekilde 3'er tane kum boncuk alarak burada yatay duran kristalin içinden çaprazlıyoruz. Her iki iğneye de 3'er tane boncuk alarak burada yatay duran kristalden geçiyoruz. Yani çaprazlamış oluyoruz. Bu şekilde yuvarlak bir çember oluşacak. İki tarafı da bitirdim. İyice sıktığınız zaman bu şekilde aralıklarda boncukların arasında boşluk kalmıyor. Şimdi bu iki ipi de aynı yöne getireceğiz. Biri sağda, biri solda. Şimdi buradaki ipi bu arka yöndeki ipe doğru getireceğim. Buradan boncukların arasından geçeceğim. İpler aynı yönde, aynı yerdeler. İyice sıktıktan sonra bunları 2 defa düğüm atıyorum.
çakmak yardımı ile ya da bu şekilde bir aletiniz varsa onunla da yakabilirsiniz. Yalnız çakmağa biraz dikkat edin çünkü bir anda hepsi yanmasın. Evet, bitti. Şimdi delik dişimizi alıyoruz ve bir tane doğal taş takıyorum. Ve doğal taş taktıktan sonra buradan aradan giriyorum ve kristali takıyorum. Şöyle hafif ucunu çekip çivinin aşağı doğru indirdiğimizde ve karşı taraftan çıkabiliyoruz. Bu şekilde. Ve bir tane tekrar doğal taş takıyorum. Ve alet yardımıyla ya da böyle bir aletle de yapabilirsiniz. Kıvırma işlemi yapacağız. Buradan girdiriyorum ve burada yanda delikten çıkıyorum. Bu şekilde bastırdığım zaman görüyorsunuz, boşluk kalmayacak. Bu şekilde bastırdığım zaman ve delik hemen hazır. Bunların bu şekilde delikleri var. Ve ben buraya girdirdim, az ucunu açmıştım. Ve tekrar kapatacağım şimdi. Şimdi bir deneyelim. Bu aparatın güzelliği, tek başınıza yapabiliyorsunuz. Böyle bir şekilde kapatabiliyorsunuz. İstediğiniz genişlikte de olabiliyor. Bu şekilde. Gerçekten çok güzel oldu. Bir videonun daha sonuna geldik. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımdan anında haberdar olmak için zile basıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.